Sizi sevdiğini söyleyen herkes aslında sizin iyiliğinizi istemiyor olabilir. Bu videoda yüzünüze gülen ama içten içe size düşmanca duygular besleyen insanları konuşacağız. Bazen bu insanlar ailenizin içindedir. Bazen yıllardır güvendiğiniz biridir. Sözleri masum görünür ama davranışları hep bir yerden canınızı yakar. Hiçbiri size şakayla karışık laf soktuğunda neden bu kadar üzüldüğünüzü kendinize sordunuz mu? Ya da bir başarınızı anlattığınızda karşınızdakinin gözlerinde küçük de olsa bir rahatsızlık sezdiğiniz oldu mu? Belki de sevgi sandığınız şey kıskançlığın sessiz bir halidir. Çünkü bazı insanlar sizi kaybetmekten değil, sizin parlamanızdan korkarlar. 1. Bölüm. Sahte destek maskesi. Bazen karşınızda öyle insanlar olur ki, dışarıdan bakıldığında size en yakın, en anlayışlı görünen onlardır. Her konuşmada iyi dilekler sunar, zor gününüzde her zaman yanındayım derler. Ama dikkat edin. Gerçek destekle sahte ilgi arasındaki fark sessiz anlarda gizlidir. Sizi dinlerken göz teması kurmazlar. Teselli ederken kullandıkları sözler sanki aynı kalıptan çıkmıştır. Geçer bunlar. Herkesin başına gelir. Abartıyorsun biraz. Ve siz o cümlelerin altındaki soğuk mesafeyi hissedersiniz. Gerçek sevgi yorgun bir kalbi sakinleştirir. Sahte destekse o kalbin içine ince bir sızı bırakır. Çünkü o kişi sizi gerçekten anlamaya değil, rahatlatıyor gibi görünmeye çalışır. Bazı insanlar sizin üzüntünüzü duymak ister ama acınızı paylaşmak istemez. Bazıları da yardım ediyor gibi görünerek aslında sizi kendilerine borçlu hissettirmeyi sever. Ve siz fark etmeden o görünmez borcun altında ezilmeye başlarsınız. Belki fark etmişsinizdir. Birini arayıp derdinizi anlattığınızda o kişi hemen konuyu kendine çevirir. Benim de başıma gelmişti. Bak ben ne yaptım? Bu sözler iyi niyetli görünür ama aslında sizi dinlemeyi değil, kendini anlatmayı seçmiştir. O anda yalnız olduğunuzu fark edersiniz. Karşınızda sizi değil, kendi hikayesini anlatan biri vardır. Birçok insan ilgiyi bir güç aracı olarak kullanır. Merak ettim nasılsın der ama aslında merak ettiği sizin üzerinizdeki etkisidir. Size yol göstermeye çalışır ama her cümlesinde gizli bir üstünlük taşır. Sanki sizi korumak değil, yönlendirmek ister. Bu ince fark zamanla ruhunuzda ağır bir yorgunluk yaratır. Unutmayın, gerçek destek sizi özgürleştirir. Sahte destekse sizi kendine bağımlı hale getirir. Gerçek destek istersen konuşabiliriz der. Sahte destek ben olmasam ne yapardın der. Eğer birinin yanındayken iç huzurunuz azalıyorsa o ilişki sizi iyileştirmiyor, yavaş yavaş tüketiyordur. Ve bazen en zararlı kelimeler iyi niyet kılığına girmiş olanlardır. Kendinize şu soruyu sorun. Bu kişi beni gerçekten anlıyor mu yoksa sadece beni kontrol edebilmek için mi dinliyor? Bu farkı gördüğünüzde sessizliğiniz bile bir sınır olur. Ve o sınır sizi koruyan ilk duvardır. 2. Bölüm. Şakayla laf sokmak. Gülerek küçümsemenin gizli hali. Bazı insanlar sizi doğrudan eleştirmez. Onlar başka bir yolu seçer. Gülerek konuşurlar. Ama her cümlenin ucunda gizli bir iğne vardır. Söyledikleri şakaydı derler. Ama siz o şakanın ardından içten içe kırıldığınızı hissedersiniz. Bu insanlar genelde sizi hedef almazmış gibi davranır. Ama söyledikleri hep tesadüfen size dokunur. Birinin yanında sen zaten hep geç kalırsın der ya da senin yaptığın işler de biraz karışıktır zaten. Yüzü gülerken sesi sanki küçümser gibi çıkar. İçinizde bir şey sıkışır ama belli etmezsiniz. Çünkü şaka yaptım sadece der. Ama siz bilirsiniz. O sözlerin arasında gizli bir niyet vardır. Sizi küçük düşürmeden küçültmek. Üstelik bunu herkesin önünde yaparlar. Çünkü o anda hem sizi sarsar hem de masum görünürler. Gülüşlerinin arkasına saklanarak kendilerini korurlar. Zamanla fark edersiniz, o şakalar hep aynı konulardan gelir. Sizi zayıf gördükleri yanlar hep dilindedir. Ve siz
her defasında biraz daha sessizleşirsiniz. Bir süre sonra acaba ben gerçekten öyle miyim diye düşünmeye başlarsınız. İşte o noktada karşınızdaki insanın gücü sizin sessizliğinizden beslenir. Şaka kılığındaki iğnelemeler sevginin değil bastırılmış kıskançlığın işaretidir. Bazı insanlar sizi övmek yerine övülme ihtiyacını sizden çıkarmak ister. Gülerken bile rekabet eder, sizi güldürürken bile kendini üstün hissetmeye çalışır. Eğer birinin sözleri sizi her defasında içten yaralıyor ama alınganlık etme diye susturuluyorsanız, artık orada dostluk değil, gizli bir hesap vardır. Ve en sessiz savaşlar işte bu şaka kılığında yapılır. O yüzden bir dahaki sefere biri size sadece şaka yaptım dediğinde, gülümseyin ama içinizden sorun, bu şaka mıydı yoksa gizli bir mesaj mı? Çünkü fark ettiğiniz anda o sözlerin gücü sizden alınır. Siz de şaka gibi görünen ama kalbinizi inciten bir cümle duydunuz mu hiç? Yorumlarda yazın. Belki sizin yaşadığınız o an bir başkasının da gözünü açar. Bu videoyu beğenmek, sessiz kalmış nice kalbi farkındalığa çağırır. 3. bölüm, görünmez rekabet. Bazı insanlar sizin mutluluğunuzu paylaşmaz. Ama o mutluluğu elinizden almak da istemezler. Sadece sizden iyi olduklarını hissetmek isterler. İşte bu, görünmez rekabetin en sessiz ama en yorucu halidir. Bu insanlar hayatınıza dost gibi girer. Dertleşir, güler, sohbet eder. Ama fark etmeden sizi ölçerler. Kaç kişi sizi seviyor, kim sizi takdir ediyor, hayatınızda neler yolunda gidiyor, hepsini takip ederler. Ve bir başarı paylaştığınızda yüzlerindeki gülümseme yarım kalır. Belki siz bunu fark ettiğinizde kendinizi suçlarsınız. Abartıyor muyum acaba? İnsan böyle şeyleri hissetmemeli. Ama hayır, o hissin adı sezgidir. O yüz, o duraklama, o sahte tebessüm hepsi size bir şey anlatıyordur. Görünmez rekabet genelde cümlelerle değil, tepkiyle başlar. Birine güzel bir haber verirsiniz, o da hemen kendi hikayesini anlatır. Benim de başıma gelmişti ama daha zordu, der. Ya da sizin başarınızdan bahsederken küçük bir ayrıntıyı eleştirir. İyi olmuş ama şunu da yapsaydın tam olurdu. İşte o ama kelimesi çoğu zaman gizli bir kıskançlığın en kibar maskesidir. Çünkü kıskanç insanlar sizi doğrudan eleştirmez. Böylece hem kendi vicdanlarını rahatlatır hem de sizi içten içe küçültürler. Bir insanın mutluluğunu paylaşamayan biri aslında kendi yarasını saklıyordur. Sizin parladığınız yerde kendi gölgesini görür ve o gölgeyle baş edemediği için sizi sanki rakibiymişsiniz gibi hissettirir. Farkında olmadan bu insanlar sizi bir yarışın içine çeker. Kimin daha iyi giyindiği, kimin çocuğu daha başarılı, kimin evi, işi, sağlığı, hatta huzuru daha yerindeymiş. Oysa siz yarışa katılmadığınızı sanırsınız. Ama onlar çoktan bitiş çizgisine göz dikmiştir. Bu tür ilişkilerde ruh yavaş yavaş yorulur. Sürekli kendini ispatlama isteği doğar. Birini kırmamak için başarılarınızı gizler, sevinçlerinizi sadeleştirir, kendinizi küçültürsünüz. Ama bilmezsiniz ki siz küçüldükçe o kişi kendini büyütür. Gerçek dost, sizin yükselişinizde kendini de iyi hisseder. Ama gizli rekabet içinde olan biri, sizin yükselişinizde kaybolduğunu düşünür. Bu yüzden her tebessümünün altında sessiz bir gerilim vardır. Eğer birinin yanındayken sürekli dikkatli konuşuyorsanız, her güzel haberinizi ölçüp tartarak paylaşıyorsanız, o ilişki artık dostluk değil, bir yarış alanıdır. Ve hiçbir yarış ruhu yormadan bitmez. O yüzden rekabet değil, huzur arayan insanlarla kalın. Sizi geçmeye değil, sizinle yürümeye çalışan insanlarla. Çünkü gerçek sevgi kazanmak değil, birlikte büyümektir. 4. bölüm. Gizli sabotaj. Sessizce önünüze taş koyanlar. Hayatta bazen öyle insanlar olur ki size dost gibi görünür ama fark ettirmeden hep bir adımınızı engeller. Size yardım ediyormuş gibi davranır ama o yardımın sonunda hep bir aksilik olur.
Planlarınız bozulur, işler ters gider, motivasyonunuz düşer ve siz her defasında tesadüf dersiniz. Ama bazı tesadüfler fazla sık tekrarlanır. Birine önemli bir belgeyi emanet etmişsinizdir. O unutmuştur. Bir randevunuz vardır, size yanlış saati söylemiştir. Ya da bir projede sizi desteklemesi gerekirken son anda ortadan kaybolmuştur. Bütün bu küçük olaylar birleştiğinde fark edilmeden bir desen oluşturur. Birinin sizin başarınızı görünmez şekilde baltaladığı o ince desen. Bu insanlar genellikle açık bir düşman değildir. Kendilerini hep iyi niyetli olarak gösterirler. Ama iyi niyetin arkasında sessiz bir huzursuzluk vardır. Sizin ilerlemeniz onların iç dengesini bozar. Bu yüzden farkında olmadan sürekli bir taş koyarlar önünüze. Belki bir arkadaşınız vardır, sizin moralinizi hep yanlış zamanda bozar. Tam bir şeyi başarmak üzeresinizdir. Size, "Gerçekten emin misin, bu sana göre mi?" der. Sözleri naziktir ama içeriği cesaretinizi söker alır. İşte bu da bir sabotaj biçimidir. Yavaş, sessiz ama etkili. Bir gün biri size küçük bir yardım teklif eder. "Ben hallederim, sen uğraşma," der. Siz de güvenirsiniz. Ama işin sonunda bir şeyler eksik olur, yanlış olur, geç olur. Ve o kişi yine aynı şeyi söyler. "Kusura bakma, elimden geleni yaptım." Elinden geleni yapmıştır belki. Ama niyeti tam değildir. Gerçek dost sizin yükünüzü hafifletir. Gizli sabotajcı ise sizin yükünüzü taşır gibi yapıp biraz daha ağırlaştırır. Ve bunu o kadar ustaca yapar ki siz suçluluk bile hissedersiniz. Belki de ben fazla istedim, belki o da yoruldu dersiniz. Ama farkında olmadan her seferinde biraz daha geri çekilirsiniz. Sabotaj genelde en yakın çevreden gelir. Çünkü sizi en iyi tanıyanlar nereden vuracaklarını da en iyi bilir. Birinin samimiyetine inanmak güzeldir ama bazen fazla inanç da kör eder. O yüzden bir insanın sözlerine değil, davranışlarının tekrarına bakın. Çünkü davranışlar niyetten daha yüksek sesle konuşur ve bir gün fark ettiğinizde, artık tesadüf olmadığını anladığınızda, o insanın size ne kadar zarar verdiğini değil, sizin ne kadar sessiz kaldığınızı düşünün. Çünkü sessizlik, sabotajın en kolay beslendiği yerdir. Hiç size yardım ederken aslında engel olan biriyle karşılaştınız mı? Yorumlarda anlatın. Çünkü bazen birinin hikayesi başkasının uyanışı olur ve bu videoyu beğenmek, iyi niyetin arkasına gizlenmiş kötülükleri görmeyen gözlere ışık olabilir. 5. Bölüm: Dedikodu ve eleştiri. Sessizce itibarınızı zedeleyenler. İnsanı en çok yoran şey arkasından konuşulan sözlerdir. Çünkü yüzünüze söylenmeyen her kelime ruhunuzda yankılanır. Biri sessizce sizi eleştiriyorsa o sessizlik bile bir tür ihanettir. Bazı insanlar biriktirdikleri kıskançlığı doğrudan söyleyemez. O yüzden konuşamazlar ama konuştururlar. Sizin adınızı başka sohbetlere taşır, küçük yorumlar yapar, yanlış anlamalar bırakır ve sonra hiçbir şey olmamış gibi yüzünüze gülümser. Dedikodu çoğu zaman basit bir merak gibi görünür ama aslında gücün sessiz biçimidir. Birini savunmasız bırakmanın en zararsız görünen yoludur. Ve en tehlikelisi, o kişi bunu yaparken kendini haklı hisseder. "Ben kimseye kötülük düşünmem ama," diye başlar cümle. Sonrası hep aynıdır. Amadan sonra gelen her kelime sizin güveninizi biraz daha siler. Bir gün fark edersiniz ki biri size anlatmıştır. Ama siz o hikayede tanıdığınız kişi değilsinizdir. Cümleleriniz çarpıtılmış, davranışlarınız farklı gösterilmiştir. Ve siz açıklamaya çalışsanız bile sessizlikler çoktan hükmünü vermiştir. İnsanların sizi sevmesini beklemek gerçekçi değildir. Ama sizi tanımadan yargılamalarına izin vermek ruhunuza haksızlıktır. Bazı insanlar kendi eksikliklerini gizlemek için başkalarının itibarını zedeler. Başkalarının parlamasını gölgelemek onlara geçici bir rahatlık verir. Ama o rahatlık başkalarının ışığını söndürmekten alınan zehirli bir huzurdur. Ve en acısı da şudur:
Bu kişiler çoğu zaman yakınınızdadır. Ailenizden biri, bir arkadaşınız, belki de yıllardır güvendiğiniz bir dost. Bir kahve masasında, bir telefon konuşmasında adınız geçer. Ama sizin yerinizde başkalarının cümleleri vardır. Bu noktada en doğru tavır sessiz bir sınır koymaktır. Kendinizi savunmak için çırpınmayın. Çünkü dedikodunun beslendiği şey sizin tepkilerinizdir. Sakinliğiniz onların ilgisini keser. Gerçeğin zamanı geldiğinde kendi sesini bulur. Unutmayın, karakterinizi herkes bilmek zorunda değil. Ama siz kendi vicdanınızı korumak zorundasınız. Ve bazen en güçlü cevap hiçbir şey söylememektir. 6. bölüm. İlgi kisvesiyle kontrol, senin iyiliğin için diyenlerin görünmeyen zincirleri. Bazı insanlar vardır, sizi sevdiğini söyler. Ama o sevginin içinde sessiz bir sahiplenme, gizli bir yönlendirme vardır. Sürekli öğüt verirler, sürekli senin iyiliğin için derler. Ama fark etmeden o iyiliğin sınırlarını kendi elleriyle çizerler. İlk başta fark etmezsiniz. Çünkü söyledikleri mantıklıdır, tonları sakindir ve ilgileniliyor olmanın verdiği o sıcaklık içinizi rahatlatır. Ama zamanla o sözlerin bir yönlendirmeye dönüştüğünü fark edersiniz. Bunu yapma, sana göre değil. Ben olsam öyle davranmazdım. Bak, ben seni senden daha iyi tanıyorum. İşte o noktada sevgi bir rehberlik değil, bir zincire dönüşür. Kontrol genelde şefkat kılığına girer ve en tehlikelisi de budur. Çünkü biri size bağırdığında niyetini anlarsınız. Ama biri sizi koruyormuş gibi yaparken yönlendiriyorsa, o zaman fark etmeden kendi kararlarınızı kaybedersiniz. Bazı ilişkilerde karşınızdaki insan sizi korumak ister ama aslında kendi korkularını size empoze eder. Siz adım atmak istersiniz, o riskli der. Bir şey denemek istersiniz, boşuna uğraşma der. Ve siz farkında olmadan kendi potansiyelinizi onun endişelerine teslim edersiniz. Bu kontrol biçimi genellikle endişe adı altında gelir. Ama endişe her zaman sevgi değildir. Bazen endişe, karşınızdaki kişinin kendi hayatını kontrol edemediğini gösterir ve sizin üzerinizde kontrol kurarak kendi güvensizliğini telafi eder. Birine haklısın diyerek sessiz kalmak kolaydır. Ama her haklısın dediğinizde biraz daha kendinizden vazgeçersiniz ve bir bakarsınız, artık kararlarınız size ait değildir. Gerçek sevgi özgür bırakır. Gerçek sevgi, nasıl istersen öyle yap diyebilme cesaretidir. Ama sizi seven biri bile bazen bilmeden sizi yönetmek isteyebilir. O yüzden sevgiye değil, özgürlüğe de kulak verin. Unutmayın, sizi koruduğunu söyleyen herkes mutlaka iyiliğinizi düşünmüyor olabilir. Bazen senin için denen şey aslında onun içindir. Siz de senin iyiliğin için diyerek hayatınıza karışan biriyle karşılaştınız mı? Yorumlarda yazın. Belki o cümlelerin ardında neler gizlendiğini görmek bir başkasının zincirini kırmasına yardımcı olur. Bu videoyu beğenmek farkında olmadan kontrol edilen kalplere bir nefes olabilir. 7. bölüm. Sözsüz dil. Gözlerin anlattığı gerçek. Bazen kelimeler susar ama gözler konuşmaya devam eder. Ve eğer dikkatli bakarsanız o sessiz cümleleri anlayabilirsiniz. Birinin size gerçekten ne hissettiğini anlamanın en dürüst yolu sözlerine değil, bakışına bakmaktır. Çünkü ağız tebrik ederim diyebilir ama gözlerde kıskançlığın donukluğu varsa o tebrik boş bir kabuktur. Belki fark ettiniz. Bir başarıyı paylaştığınızda karşınızdaki kişi gülümsedi. Ama o gülümseme sadece dudaklarındaydı. Gözlerinde ışık yoktu. Ya da zor bir anınızı anlattığınızda yüzü anlayışla doluydu ama bedeni geri çekilmişti. Kolları bağlıydı, sesi uzaklaşmıştı. İşte orada kelimelerin ötesine geçen o sessiz ipuçları vardır. Bazı insanlar duygularını gizlemeye çalışsa da bedenleri onları ele verir. Kaşlarındaki o anlık kasılma, çenesindeki gerilme ya da göz temasından kaçış. Hepsi size bir şey söyler. Sözsüz dil kalbin aynası gibidir.
Ve bazen bir bakış yüzlerce cümleden daha açık konuşur. Birinin gerçekten sizinle sevgiyle mi yoksa kıskançlıkla mı baktığını anlamak için yalnızca kelimelere değil, hislerinize güvenin. Çünkü kalp yalanı gözlerden önce fark eder. İçinizde bir sıkışma oluyorsa, bir soğukluk doluyorsa, o his çoğu zaman haklıdır. Sezgileriniz sizi kandırmayan tek rehberdir. Biri sizi severken huzur veriyorsa, o sevgi gerçektir. Ama biri yanınızdayken bile sizi eksiltiyorsa, o sevgi değil, içten içe bir mücadeledir. Gözler, insanın en sessiz aynasıdır. Ve o aynaya dikkatle baktığınızda, kim dost, kim gölge, fark etmek sandığınızdan daha kolaydır. İnsan ilişkilerinde her zaman açık düşmanlık görmeyiz. Bazen en büyük yaralar, en sessiz kelimelerden gelir. Ama artık farkındasınız. Artık gülümsemelerin ardındaki soğukluğu, sessizliklerin içindeki niyeti ayırt edebiliyorsunuz. Bu farkındalık sizi sertleştirmesin, sadece bilinçlendirsin. Çünkü gerçek bilgelik, insanlardan değil, niyetlerden uzak durmayı öğrenmektir. Ve bazen kalabalıktan çekilmek zayıflık değil, iç huzurun zaferidir. Kiminle konuşacağınızı, kime sır vereceğinizi, kiminle gerçekten yan yana yürüyebileceğinizi artık kalbiniz biliyor. Ve o kalp doğru kişileri sessizce seçer. Bu videoda kendinizden bir parça bulduysanız, yorumlarda fark ettim yazın. Çünkü farkındalık, değişimin ilk adımıdır. Ve bu videoyu beğenmek, daha fazla insanın kendi iç sesini yeniden duymasına yardım eder. Unutmayın, gerçek dostluk sesle değil, sessizlikte belli olur. Ve bazı sessizlikler, en yüksek çığlıklardan daha çok şey anlatır.